Seat Leon FR'la birlikteyiz. Üçüncü nesline kavuşan Leon, Volkswagen Golf ile aynı altyapıyı ve aynı motorları kullanıyor. Görünümü bence Golf'e göre biraz daha dinamik. Fiyatının daha uygun olduğuysa su götürmez bir gerçek. Bakalım bu parametrelerle Leon sınıfının en mantıklısı olma özelliğine sahip olabiliyor mu? Gelin hep beraber inceleyelim. Renkler ve zevkler tartışılmaz ama bence Seat Leon kompakt hatchback sınıfındaki rakiplerinden çok daha dinamik bir tasarıma sahip. Araca önden baktığınız zaman bir kere dikkat çekici bir panjurla karşılaşıyorsunuz ve donanımın ismini belli eden FR logosu burada yer alıyor. Farlar bu donanıma özel olarak tamamen LED aydınlatma sistemine sahip ve çok şık bir görünüm katıyor açıkçası otomobile önden baktığınız zaman. Profilden baktığımız zamansa ilk önce bu 18 inçlik jantlar dikkat çekiyor. Ama asıl tasarıma hareket katan öğe kesinlikle bu ön fardan başlayarak kapıyı geçen ve arka kapıda biraz silikleşen çizgi. Daha sonra 3 parmak yukarı çıkıp buradan otomobilin arkasına doğru devam ettiği için profilden baktığınız zaman Leon'a çok sportif olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Başta da söylediğim gibi Leon Golf ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Yani Volkswagen grubunun meşhur MQB diye adlandırdığı modüler platform üstünde şekilleniyor ve bu sayede yeni nesil Leon eskisinden daha geniş bir dingil açıklığına sahip. Bu muhtemelen içeride daha iyi bir yaşam alanı olmasını sağlıyor. Gelin bakalım hakikaten bu durum içeride bize o beklediğimiz ferahlığı yaşatıyor mu? Kesinlikle yaşatıyor. Çünkü burada eski nesline göre daha iyi bir diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesinin de gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada büyük olan şaft tüneli nedeniyle 3. yetişkinin burada rahat bir şekilde oturması çok kolay değil. Bir de burada kol dayamanın olmaması da bence bir eksiklik. Leon'un arkası da otomobilin geneli gibi sportif detaylara sahip. Baktığınızda burada çift çıkışlı bir egzoz görüyorsunuz ve tamponun altında da yine sportifliği vurgulayan siyah bir parça var. Ayrıca yine donanımını belli eden FR logosu da bagaj kapağının sağ tarafına yerleştirilmiş. Bagaj kapağını buradaki S logosundan açıyorsunuz ve burada size tam 380 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Bu sınıfının beklentilerini karşılayabilecek bir değer. Ayrıca güzel yerleşim nedeniyle yani girintili çıkıntılı olmadığı için burası eşyalarınızı rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Ama tabii ki hatchback otomobillerin sıkıntılarından bir tanesi olan yüksek yükleme eşiği ve alçak zemin neticesinde buraya büyük yükleri yükleyip çıkartırken biraz zorlanabilirsiniz. Leon'un içi dışı kadar iddialı olmasa da bence gayet güzel bir tasarıma sahip. Burada baktığınız zaman konsolu her zaman olduğu gibi bir dokunmatik multimedya ekranı domine ediyor. Ekran kolay bir şekilde kullanılıyor ve dokunmatiğin hassasiyeti de hiç fena sayılmaz. Ama ekran biraz küçük ve çözünürlüğü de düşük. Onun hemen altında Volkswagen grubu bünyesindeki diğer birçok modelden de tanıdığımız klima kumandaları yer alıyor. Onların da kullanımı son derece kolay. Göstergeler okunaklı, ortasındaki renkli ekranlı yol bilgisayarından da hemen hemen tüm verileri takip edebiliyorsunuz. Burada kullanılan malzemelerin kalitesi sınıf standartlarını karşılıyor. Ama Leon'un Golf ile aynı altyapıyı paylaştığını düşünürseniz ve o anlamda bir beklentiniz olursa kalitenin Golf kadar yüksek olmadığını bilmeniz lazım. Sonuçta tabii ki üst taraflara dokunduğunuz zaman yumuşak plastik malzemelerle karşılaşıyorsunuz. Ama alt taraflarda ve kapı döşemelerinde ne yazık ki yumuşak malzeme kullanımı yok denecek kadar az. Test ettiğim bu FR donanımında spor koltuklar var ve hem deri hem alkantara kullanılan bu koltuklar göze de hoş görünüyor ve başarılı yanal destekleri sayesinde sizi iyi bir şekilde sarıyor. Ben açıkçası bu koltukları çok beğendiğimi söyleyebilirim. Leon'un kabininde küçük eşyalarınız için bolca yer sunuluyor. Özellikle vitesin önünde cüzdanınız ve telefonunuz için oldukça geniş bir yer var.
Ayrıca vitesin arkasında 2 tane bardaklık, onun hemen arkasında da bir kol dayama var. Yani kokpit fonksiyonellik anlamında gayet iyi işler ortaya koyabiliyor. Gelelim Leon FR'ın motorine ve sürüş özelliklerine. FR'ın kaputunun altında 1.4 TSI benzinli bir motor görev yapıyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor bu motor. Leon'da bu motoru sadece 7 ileri çift kavramlı DSG otomatik şanzımanla ve benim kullanmış olduğum bu FR donanım seviyesinde alabiliyorsunuz. Motor küçük hacimli olmasına rağmen aşırı besleme sayesinde gayet iyi performans değerleri ortaya koyabiliyor. Yani Leon'la hızlı gitmek istediğiniz zaman kesinlikle istediğinizin karşılığını alabiliyorsunuz. Şanzıman da özellikle geçiş hızıyla referans teşkil edebilecek özelliklere sahip. Zaten bunu birçoğunuz biliyorsunuz. DSG'nin ne kadar hızlı çalışan bir şanzıman olduğunu. Bu motorla da gayet iyi bir birliktelik yaşıyorlar. Benim şanzımanın seçimleriyle ilgili söyleyebileceğim bir tane olumsuzluk var. O da kalkış esnasında ikinci oranı seçtiği için gaz pedalına biraz sert davranmanız gerekiyor. Yani siz yumuşak kullanan biriyseniz otomobili gene gaz pedalına yumuşak emirler verdiğiniz zaman onu biraz daha geç algılıyormuş gibi kalkış anı biraz hantal yaşanıyor. Sürüş esnasındaysa şanzıman seçimlerini çok doğru bir şekilde yapıyor ve özellikle erken vites değiştirmesiyle de yakıt tüketiminin daha düşük olmasına yardımcı oluyor. Tabii yakıt tüketiminin kontrol altına alınmasında daha önemli bir öğe var bu araçta. O da ACT diye geçen silindir kapama teknolojisi. Daha önce Volkswagen Golf testinde de size anlatmış olduğum ACT'den kısaca tekrar bahsedeyim. Normalde 4 silindirli olarak ilerleyen bu araç, eğer siz çok fazla güce ihtiyaç duymuyorsanız, gaz pedalına yumuşak davranıyorsanız ve hızlanmaya çalışmıyorsanız o esnada bu 4 silindirden 2 tanesini kapatarak yakıt tüketiminin daha düşük olmasını sağlıyor. Sistem çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Yani silindirlerin ne zaman devrede olup ne zaman devreden çıktığını anlamak gerçekten olanaksız. Bunun için sadece yol bilgisayarı ekranından 2 silindirin devre dışı olduğunu takip edebiliyorsunuz. Peki tüm bunların sonucunda Leon FR nasıl bir yakıt tüketim değeri sunuyor? Ben size ondan bahsedeyim. Açıkçası ben bu aracı 4 gündür kullanıyorum ve 200 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 6.9 litrelik mükemmel bir yakıt tüketim değeri gösteriliyor. Tabii şunu söylemem lazım. Ben aracı sakin bir şekilde ve trafikten biraz uzak şekilde kullandım. O yüzden bu yakıt tüketim değerini yakaladığımı söyleyebilirim. Ama size fikir vermesi açısından şunu söyleyeyim. Ben bu aracı test için aldığımda yol bilgisayarını kontrol ettim ve son 2000 kilometrelik mesafede 8,5 litrelik bir yakıt tüketim değeri yakalanmış olduğunu gördüm. Bu tabii 2000 kilometre boyunca aracı kimin nasıl kullandığını bilmememe rağmen sonuçta bir fikir vermek açısından insana yardımcı oluyor açıkçası. Yani sonuç olarak test esnasında insanların bu aracı pek ekonomik kullanmaya çalışmayacaklarını göz önünde bulundurursak bence standart bir sürücü günlük kullanımda bu araçla 7,5-8 litreler civarında rahatlıkla gezebilir. Leon FR sürüş özellikleri konusunda bence sürücüsünü kesinlikle memnun edebilecek özelliklere sahip. Öncelikle süspansiyon konforu konusunda bence kompakt hatchback sınıfının beklentilerine iyi bir şekilde cevap verebiliyor. Yol tutuş konusunda da iyi işler ortaya koyuyor bence Leon FR. Virajları dinamik, hızlı ve güvenli bir şekilde dönebiliyorsunuz. Direksiyon da hem ele iyi oturan tasarımıyla hem de isteklerinize hızlı cevaplar verebilen yapısıyla bence övgüyü hak ediyor. Yalıtım konusunda da Leon'un herhangi bir eksisinin olmadığını söyleyebilirim. Leon FR hem güçlü hem de tutumlu olan motoruyla bence övgüyü hak ediyor. Dinamik tasarımı da sınıfındaki rakiplerinden ayrılmasını ve öne çıkmasını sağlıyor. Fiyat konusundaysa aynı donanımlı bir Golf'ten yaklaşık 13.000 TL daha ucuz olmasıysa Leon'un elinin en güçlü olduğu konu. Görüşmek üzere.